Kutsal taşın laneti, göç destanı. Göklerin kutsadığı bereketli topraklar, Hakan'ın bir hatasıyla büyük bir sınavın eşiğine geliyor. Bu sadece bir yer değiştirme değil, kutsal olanın kaybedilmesiyle başlayan derin bir hüzün ve zorunlu bir varoluş mücadelesidir. Kutlu Dağ'ın o tılsımlı taşı yabancılara verilince gökyüzü karardı, sular çekildi ve doğa sustu. Bozkır'ın her yanından yükselen göç, göç feryatları bir milletin ana yurdundan kopuşunun acı dolu yankısı oldu. Bereketin yerini kuraklığa, huzurun yerini çileli yollara bıraktığı bu dramatik yolculukta Uygur Türklerinin yeni bir vatan arayışına ve kadim bir milletin küllerinden yeniden doğma azmine tanıklık etmeye hazır olun. Gök kubbe çatlamasın, yağız yer delinmesin. Karanlık çöktüğünde pusuda bekleyen, şafak attığında sancağı yükseltenlerin meydanındasınız. Ataların unutturulmuş vasiyeti, tarihin kanla yazılmış gizli mührü, bugün Börübudu'nun nefesiyle yeniden can buluyor. Gözü pek olanın, törebilenin, diz çökmeyenlerin sofrası kuruldu. Eski çağların gür sesi, bugünün hakikatiyle birleşiyor. Pusatlar parlasın, akıllar keskinleşsin. Börübudun teşkilatına hoş geldiniz. Toprak küstü, kuşlar sustu. Gökyüzü kana boyandı. Her şey, o kutlu kayanın, vatanın kalbi olan o ilahi taşın feda edilmesiyle başladı. Ne güneş eski sıcaklığındaydı, ne de su eski tadında. Bir kaya verildi, bir vatan elden gitti. Gökyüzü mavisini yitirdi. Bulutlar ağır bir matem örtüsü gibi. Uygur yurdunun üzerine çöktü. Dağlar titredi, ovalar yarıldı. Tanrı'nın hediyesi olan Kut, bir Hakan'ın gafletiyle düşmana teslim edildi. Şimdilerde rüzgar sadece soğuk getirmiyor. Dağlar, taşlar, ağaçlar ve hatta yerdeki karıncalar tek bir ağızdan haykırıyor. Göç, göç, göç. Bu sadece bir yer değiştirme değil, bir milletin hayat ağacından kanayarak kopuşunun hikayesidir. Felaket gelmeden önce, Beşbalık ve Ordubalık şehirleri, yeryüzünün cenneti gibiydi. Selenge'nin suları gürül gürül akar, tarlalar başaklardan, altın bir deniz gibi dalgalanırdı. Uygur çocukları şen şakrak koşar. İhtiyarlar ağaç gölgelerinde töre konuşurdu. Ambarlar ağzına kadar dolu, meralar binlerce baş hayvanla şenlikliydi. Uygur Kağanlığı, adaletin ve refahın kalesiydi. Gökyüzü huzura, toprak ise bereketine doymuştu. Her şey kusursuz bir kozmik dengedeydi. Bu huzur, vatanın kalbindeki o kutsal kaya sayesinde korunuyordu. Kimse bu rüyanın bir gün kabusa döneceğini hayal bile edemezdi. Uygur yurdunun tam kalbinde, ismi gibi kutlu olan Kutluk Dağı yükselirdi. Bu dağın içindeki özel bir kaya, Türklerin varlık teminatıydı. Geceleri etrafına ilahi bir nur saçar, yurdu düşman gözünden saklardı. O kaya sadece bir taş değil, ataların ruhu, toprağın namusu ve göklerin Türk milletine emanetiydi. O orada durdukça ne kuraklık gelirdi ne de yenilgi. Bu tılsımlı kaya, vatanın gizli ruhuydu. Kayanın parıltısı, Uygur Hakan'ın tahtını, halkın ise umudunu aydınlatırdı. Bir gün ufukta tozu dumana katan bir kervan belirdi. Çin elçileri, ellerinde ipekler, altınlar ve sinsi bir tebessümle saraya girdiler. Dostluk maskesi takmışlardı ama gözleri dağın tepesindeki o nurdaydı. Elçiler, genç Hakan Gali Tigin'e Çin prensesiyle evlenme teklifini getirdiler. Karşılığında ise sadece küçük, değersiz bir kaya parçasını istediklerini söylediler. Dostluk maskesi altında vatanın kalbine göz diktiler. Şeytani bir planın ilk taşları sarayın mermer zemininde böyle döşendi. Genç ve tecrübesiz Gali Tigin, prensesin güzelliğine ve elçilerin tatlı diline aldandı.
Bir kaya parçası, koca bir devletten, bir evlilikten daha mı değerli? Diye sordu kendi kendine. Bilgelerin uyarıları, aşkın ve hırsın gürültüsünde kayboldu. Hakan, vatanın bir parçasını vermenin, tüm vatanı vermek olduğunu anlayamadı. Kutsal kayayı Çinlilere bağışladığını ilan ettiğinde sarayda derin ve uğursuz bir sessizlik oldu. Genç Hakan bir prenses uğruna vatanın kalbine ihanet etti. Bu imza binlerce yıllık yurdun idam fermanıydı. Çinliler kayayı yerinden sökemeyince korkunç bir yönteme başvurdular. Kayanın etrafında devasa ateşler yaktılar. Günlerce süren o cehennem sıcağında kaya kor gibi kızardı. Ardından kızgın taşın üzerine fıçılarla sirkeler döküldü. Kayadan yükselen, otiz ve yürek parçalayan çığlık tüm bozkırda yankılandı. Doğa kendisine yapılan bu işkenceye ilk tepkisini verdi. Doğanın ilk çığlığı bu parçalanma anındaydı. Taşın çatlamasıyla birlikte Uygur'un talihi de çatladı. Kutsal kaya binlerce küçük parçaya bölündü. Her bir parça Çin arabalarına yüklenip götürülürken bölgedeki o ilahi nurun yavaş yavaş söndüğü görüldü. Işık gitmiş, yerini soğuk bir gölge almıştı. Kayanın gittiği her yönde toprak karardı. Kuşlar göç yolunu şaşırdı. Rüzgar artık serinlik değil, toz fırtınaları getirmeye başladı. Kayanın parçalanıp götürülmesiyle Türk yurdundaki ilahi nur söndü. Artık vatan ruhsuz bir beden gibi sessizliğe gömülmüştü. Kayanın gidişiyle birlikte güneş sanki yüzünü bir daha göstermemek üzere kapandı. Tam bir tutulma yaşandı. Gündüz geceye, gece ise mutlak bir zifiri karanlığa dönüştü. 7 gün, 7 gece boyunca ne bir yıldız parladı ne de ay göründü. Halk korku içinde çadırlarına kapandı. Gökyüzü yapılan haksızlığa karşı öfkesini kusuyordu. O uğursuz karanlık, gelecek felaketlerin habercisiydi. Karanlığın içinde sadece umutsuzluğun ve korkunun sesi duyuluyordu. Bir sabah uyandıklarında 1000 yıldır gürleyen Selenge ve Tula nehirlerinin sustuğunu gördüler. Nehir yatakları bir gecede kurumuş, yerini çatlamış çamur ve can çekişen balıklara bırakmıştı. Toprak o kadar hızlı kurudu ki bitkiler ayaktayken kavruldu. Su içmek için nehre giden insanlar sadece kum ve tozla karşılaştılar. Su çekildi, hayat bitti. Bereket kutsal kaya ile birlikte vatanı terk etmişti. Sadece toprak ve su değil, can taşıyan her varlık bu acıyı hissetti. Evcil atlar kişnemeyi kesti. Köpekler gökyüzüne bakarak acı acı ulumaya başladı. Bozkır'ın kurtları bile artık avlanmıyor. Toplu halde boş gökyüzüne bakarak ağlıyorlardı. Hayvanlar, insanların henüz fark edemediği o büyük kıyameti çoktan anlamışlardı. Hayvanların feryadı, vatanın son nefesiydi. Ahırlardaki sürüler birer birer yere serilirken yaşamın döngüsü kırıldı. En sonunda doğa artık sessiz kalamadı. Kayaların içinden, kurumuş ağaç gövdelerinden ve rüzgarın uğultusundan bir ses yükseldi. Bu ses binlerce insanın aynı anda fısıldaması gibiydi. Dağlar sarsılarak fısıldadı, taşlar inleyerek bağırdı. Göç, göç, göç. Bu ses o kadar güçlüydü ki Hakan'ın sarayındaki duvarlar bile bu kelimeyle titredi. Dağlar ve taşlar insan sesiyle haykırdı. Tabiat artık evlatlarını bağrında istemiyor, onları uzaklara kovuyordu. Gali, Tigin ve Devlet'in bilgeleri bir araya geldi. Artık inkar edecek bir şey kalmamıştı. Toprak küsmüş, gök Tanrı yüzünü çevirmişti. Ya burada öleceklerdi ya da yurdu terk edeceklerdi. Hakan gözyaşları içinde kutsal Ötüken'i, atalarının mezarlarını terk etme emrini verdi. Bu, bir Hakan'ın verebileceği en ağır karardı. Yurdun artık kendilerini istemediğini anladılar.
Hazırlıklar başladı. Ama bu, neşeyle çıkılan bir sefer değil, zorunlu bir sürgündü. Yüz binlerce Uygur, alabildikleri 3-5 parça eşyayla yollara düştü. Kağnı tekerleklerinin gıcırtısı, halkın ağlamasına karışıyordu. Geride bırakılan her karış toprakta bir anı, bir tarih vardı. Kervanın sonu görünmüyordu. Toz bulutları içinde yürüyen binlerce insan son kez arkalarına dönüp o kutsal ama artık karanlık olan dağa baktılar. Meçhule doğru devasa bir yürüyüş başladı. Uygur kendi evinde mülteci olmuştu. Yolculuk beklendiğinden çok daha çetin geçti. Kurak ovalarda bir yudum su, bir altın külçesinden daha kıymetliydi. Çocuklar susuzluktan feryat ediyor. Yaşlılar birer birer yol kenarında kalıyordu. Yiyecek azaldı. Umut tükendi. Güneş insafsızca tepede yanarken kervan sessiz bir cenaze alayına dönüştü. Her adım bir imtihan, her menzil bir kayıptı. Susuzluktan çatlayan dudaklar artık dua bile edemez hale gelmişti. Yol boyu taze mezarlar kazıldı. Her taşın altında bir Uygur yiğidi, her tepenin ardında bir ana bırakıldı. Geriye dönüp bakmak yasaktı ama ağlamak hürdü. Kadınların yaktığı ağıtlar rüzgara karışıp eski yurda kadar ulaşıyordu. Sessiz yürüyüş bazen bu derin ve hüzünlü melodilerle bölünüp daha da ağırlaşıyordu. Yol boyu dökülen yaşlar kurak toprağı bile ıslatamadı. Ölenler yeni vatanın hayaliyle toprağa verildiler. Günler sonra ufukta bembeyaz karlı zirveler göründü. Tanrı dağları, göçmenleri kucaklamak üzere. Orada duruyordu. Bu manzara, tükenmiş halka, can suyu gibi geldi. Karlı zirvelerden süzülen soğuk rüzgar, tozlu yüzleri okşadı. Oraya ulaşırsak kurtulacağız fısıltısı. Kanlıların gıcırtısını bastırdı. Karlı zirveler, göçmenlere son bir umut ışığı oldu. Doğa, kovaladığı çocuklarına başka bir kapı açıyordu. Beşbalık civarına varıldığında halk yorgunluktan yere yığıldı. Burası sulak, yeşil ve bereketliydi. Ama asıl mucize başka bir şeydi. Yola çıktıklarından beri peşlerini bırakmayan o ses susmuştu. Hakan durdu ve toprağı dinledi. Dağlar bağırmıyor, taşlar inlemiyordu. Tabiat artık onları kovmuyordu. Toprağın sesi burada sustu. Artık ayaklarındaki prangalar çözülmüş. Göçün o ağır yükü omuzlarından kalkmıştı. Tarım havzasına yerleşen Uygurlar ilk iş olarak toprağa sürmeye başladılar. İlk tohumlar atıldığında sanki gökyüzü ve yer yeniden barışmıştı. Kanallar kazıldı, bahçeler kuruldu. Uygur'un çalışkan elleri bozkırın ortasında yeni bir vaha yarattı. Bereket, eski yurdun o sönmüş ışığına inat. Burada yeniden parladı. Göç durdu, hayat yeniden yeşerdi. Çorak geçen ayların ardından ilk hasat bir bayram gibi kutlandı. Yeni vatanda hayat düzene girmişti ama eski yurdun özlemi bir kor gibi yüreklerde kalmaya devam etti. Akşamları ateş başında anlatılan hikayeler hep o Kutlu Dağ ile başlardı. Çocuklara eski yurdun nehirleri, o parlayan kayanın hikayesi bir masal gibi anlatıldı. Unutmak en büyük ihanetti. Bu yüzden hafıza taze tutuldu. Her zaman hatırlanan o eski Kutlu Dağ, yeni vatan ne kadar güzel olursa olsun. Eski yurdun bıraktığı o boşluk asla tam dolmadı. Artık yaşlanmış olan Gali Tekin, sarayının balkonundan batan güneşe bakarken kendi vicdanıyla hesaplaşıyordu. Bir anlık gafletinin bedelini koca bir millet ödemişti. Geceleri rüyasında o parçalanan kayanın çığlığını duyuyordu. Ben sadece bir kaya vermemişim, diyordu. Ben atalarımın ruhunu vermişim. Bir Hakan'ın hatası, bir milletin kaderi oldu. Gali Tekin tarih boyunca bir Hakan'ın
toprağına ne kadar sahip çıkması gerektiğinin acı bir örneği olarak kaldı. Göçün acısı Uygurları daha da güçlendirdi. Yerleşik hayata geçerek kütüphaneler, mabetler ve devasa şehirler inşa ettiler. Türk medeniyetinin en parlak sayfaları burada yazılmaya başlandı. Sanat, ticaret ve ilim. Tarım havzasında çiçek açtı. Uygur alfabesi, İpek yolu üzerindeki dillerin sesi oldu. Göçten büyük bir uygarlık doğdu. Yıkılan her şeyin yerine daha görkemlisini koyan Türk ruhu, mekanı değişse de özünü korudu. Gaya gitti. Yurt bitti. Ama millet bitmedi. Uygur göçtü. Ama töresini, inancını ve geleceğe olan sevdasını beraberinde taşıdı. Bir milletin vatanı sadece bastığı yer değil, taşıdığı ruhuymuş. Bugün bile o topraklarda rüzgar estiğinde Uygur göçünün hüzünlü ama onurlu hatırası duyulur. Taşlar susmuş olabilir ama destanlar hala haykırıyor. Vatan, o taşı kutsal sayan ruhtur. Ve bu ruh, vatanın ta kendisidir. Sözümüz bir ok gibi yayından çıktı, hedefi buldu. Sanılmasın ki ateş söndü, sanılmasın ki kurt inine çekildi. Dağların doruğunda yanan bu meşale, budun uyanana dek sönmeyecektir. Gönlünüzde ataların cesareti, zihninizde törenin adaleti baki kalsın. Bir sonraki kurultaya dek izimiz sürülmeye, sesimiz yankılanmaya devam edecek. Gök Tengri Türk'ü korusun. Kutlu kalın, börü budunu takipte kalın.